10 yıllardır seriye yapılan en iyi ekleme olan Jurassic World Rebirth, ilgimizi sonsuza dek kaybedip kaybetmediğini ya da bu yaz ekranda büyülü bir şeylerin ortaya çıktığını görmeye hala istekli olup olmadığımızı soruyor. Gişe rekorları kıran filmler açısından Jurassic World Rebirth'in, orijinal Jurassic Park'ın kalitesi ve Jurassic World üçlemesinin parasal değeriyle doldurması gereken büyük ayakkabılar var. Akıllıca bir şekilde, öncüllerinin en iyi kısımlarına içten saygı duruşlarından fazlasını yapmıyor. Bununla birlikte, film orijinali kadar nostaljik, önemseyen bir seyirci için nostaljik. Dünya dinozorların yeniliğinin bayatlamasına izin verseydi ne olurdu ya da onları beyaz perdede görseydik ne olurdu diye soruyor. Jurassic serisinin bir bölümü ekranlara geleli ve Jurassic World Dominion'ın olumsuz eleştirel tepkisi internete düşeli çok uzun zaman olmadı. Bu filmlerden bir yenisine ne gerek var diye düşünmek ve orijinalini aşmanın ne kadar imkansız olduğunu düşünmek çok kolay. Ancak Jurassic World Rebirth, macera filmlerinin 1993'ten bu yana ne kadar değiştiğinin farkında. Godzilla ve Rogue One gibi devasa filmlerle tanınan Gareth Edwards'ın yönettiği ve Jurassic Park'ın yazarlarından David Koepp'in kaleme aldığı Jurassic World Rebirth, harika bir Jurassic filmi olmaya değil, genel olarak harika bir film olmaya çalışıyor. Yanıtın Bailey, Mahershala Ali ve Scarlett Johansson, dinozorların hala hak iddia ettiği küçük bölgeye yapılan keşif gezisinin ayak takımı ama yetenekli liderleri olarak oyuncu kadrosunun başını çekiyor. Yıllar boyunca birçok kez öğrendiğimiz gibi, geri dönmek için her zaman başka bir neden olacaktır ve Jurassic World Rebirth, tehlike ve maceraya doğru açıklanamaz çekimi yargılamadan hissetmemizi sağlıyor. Jurassic World'ün yeniden doğuşu, muhteşem aksiyon sekanslarının arasında bize temel ama değerli bir ahlak dersi veriyor. İlk 10 dakika içinde, filmin riskleri belirleniyor, amaç ortaya konuyor ve hiçbiri aşırı karmaşık değil ya da bilimsel keşifleriyle bizi şok etmeye çalışmıyor. Başlangıçta hızlı ilerliyor ve bizi bu insanların kim olduğunu merak etmek zorunda bırakıyor ama hikayenin özüne ulaşmak için buna değer. O adaya ulaşmak, Jurassic filmlerine gelmemizin en başta gelen nedeni. Anlatı örgüsü söz konusu olduğunda çok az şok faktörü var ama filmin beklentilerimizi altüst etmeye çalışıp yetersiz kalmaması daha iyi. Aksiyon ve gerilim dolu olsa da, Jurassic World Rebirth zaman zaman kutsallık sınırlarını zorluyor, şüphesiz sizi derinden etkileyecek kayıp ve ahlaki kendini beğenmişlik ipuçları taşıyor. Film boyunca öğretilen dersler orijinal değil, hatta farklı bir şekilde paketlenmiş bile değil, hikaye yaşamın kıymetini bilmeyi, önemsizliğimizin farkında olmayı ve herkesin bilimsel keşiflere eşit erişimi hak ettiğini savunuyor. Bu temel fikirler seriye her zaman itici güç olmuştur. Bununla birlikte, film bize nazik bir hatırlatma yapmakta haksız değil, her ne kadar birkaç replik sizi çığlık attıracak kadar burnunuzun ucunda olsa da. Jurassic World Rebirth'te genetik deneyler hala çirkin yüzünü gösteriyor ama evrenin temel kodlarıyla en başından beri oynamak konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Yanıtın Bailey'nin canlandırdığı Dr. Henry Loomis, dinozorlara duyduğu utanmaz hayranlık ve paranın önemli olmaması gerektiğine dair sarsılmaz inancıyla hikayenin ahlaki değerlerinin sözcülüğünü üstleniyor. Bailey onu sevilebilir ve ilgi çekici kılmayı başararak yorumun biraz daha kolay yapılmasını sağlıyor. Neyse ki, filmin aksiyona geri dönmesi çok uzun sürmüyor ve bu da gerçek bir derinliğe sahip risklerle destekleniyor. Bailey, Ali ve Johansson'ın performansları hikayenin duygusal darbelerini dengelemeye yardımcı oluyor. Çağdaş Jurassic çalışmalarının geri kalanının toplamından daha iyi bir oyuncu kadrosuyla desteklenen Bailey, Ali ve Johansson'ın performansları, hikayenin duygusal darbelerini dengelemeye yardımcı oluyor. Ali'nin Duncan'ı ile Johansson'ın Zora'sı arasında geçen ve yarı yarıya kısaltılması gereken uzun bir açıklayıcı konuşma var ama bunu harika bir aksiyon sekansı takip ediyor, daha düşük oyuncular tarafından ele alınsaydı daha kötü olurdu. Ancak, oyuncu kadrosuna getirilebilecek en büyük eleştiri Johansson'ın biraz fazla rol yapması. Ancak, bir Jurassic filminin kadın bir kahramanla desteklenmesinin zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Neyse ki film bu konuyu fazla büyütmüyor ve seyirciye de güvenerek bunun olmasına izin veriyor. Johansson dublörleri ve aksiyon sahneleri sırasında tamamen inandırıcı. Sadece duygusal anlarda performansı zayıf kalıyor ve bu da onun olduğu kadar senaryonun da hatası. Paralı askerlerden oluşan ana kadronun dışında, beklenmedik ikincil olay örgüsü işin çoğunu yapıyor ve karakterleri önemsememizi sağlıyor. David Akono'nun Javier'i, çok ihtiyaç duyulan komik rahatlamayı sağlayarak ve ailenin iyi niyetli reisi Reuben'e bir folyo görevi görerek şaşırtıcı bir şekilde öne çıktı.
Ana konuya daha fazla yatırım yapmış olsak da, ailenin talihsizliklerine geri dönmek asla bir angarya değil ve her Jurassic filminin, neredeyse yenildiklerinde bizi olabildiğince germek için karışımda birkaç çocuğa ihtiyaç duyduğu iyi bilinen bir gerçektir. Jurassic World Rebirth, bu kıl payı kaçışlar gerçekleştiğinde, başarılı olmak için her ikisi arasındaki çizgide yürümesi gerektiğini bilerek, korkutucu ve eğlenceli arasında bir denge buluyor. Jurassic World'ün yeniden doğuşu, izleyicinin hikayeye yatırım yapacağına güvenerek temellere geri dönüyor. Film boyunca, hikayenin devasa, genetik olarak tasarlanmış son dinozor patronunun kim olacağını öğrenmek için nefesimizi tutarak bekliyoruz. Günümüzün kısa dikkat sürelerine ve kayıtsız tutumlarına ayak uydurmak için zaten fantastik olanın mutasyona uğratılması ve geliştirilmesi gerektiğine dair pek çok tartışmadan sonra Jurassic World Rebirth, bu hikayeyi hala heyecan verici bulup bulmadığımızı sorarken doğrudan gözlerimizin içine bakıyor. Herkes kendi sonuçlarını çıkarmalı, ancak çoğumuz için cevabın evet olacağını tahmin ediyorum. Temellere geri dönmek yapılabilecek en iyi şeydi. Basit bir anlatı ve olay örgüsünü fazla karmaşıklaştırmayan, önemsediğimiz karakterlerle film daha zamansız bir şey yaratıyor. Filmin para kazanma konusunda hiçbir sıkıntısı olmayacak ve belki de bunu düşünmek saflık ama sanki ilk Jurassic Park'ın hayal gücümüzü aydınlatmasına neden olan şeylere değinmek gibi bir niyet varmış gibi geliyor. Jurassic World Rebirth, kurgusal dünyası kadar kayıtsız bir dünyada vizyona giriyor ama izin verirseniz size bir şeyler hissettirebilir.